Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da yaşayanları çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Bu gelişme Türkiye'de evi, arsası, tarlası bulunan tüm vatandaşlarımızla çok yakından ilgili. Hollanda hükümeti Hollanda'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki mal varlıklarını gayri resmi bir şekilde, illegal bir şekilde öğrenmeye başladı. Bununla ilgili olarak biz Türkiye'deki mal varlıkları ortaya çıkartılan ve aynı zamanda değerli izleyicilerimiz Hollanda'da yargılanan 5 yıl hapis cezası alan 150.000 euro da para cezası alan vatandaşımızla bizzat ben görüştüm. Bu görüşmede tüm detayları bana ayrıntılı bir şekilde anlattı ve Hollanda'nın bu bilgileri, Türkiye'deki bilgileri nasıl aldığını detaylı bir şekilde bana belgeleriyle beraber anlattı. Hollanda hükümeti Türkiye'de yasa dışı bir şekilde bazı avukatlara, Türk avukatlara isim listesi veriyor ve diyor ki bu kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını bana araştır ve bildir. Dosya başına iddialara göre bu avukat 1500 euro civarında bir para alıyor. Ve bu avukat iddialara göre illegal bir şekilde tapu dairesine giderek bu Hollanda hükümetinin kendisine vermiş olduğu isim listesinde yer alanların Türkiye'deki mal varlıklarını, gayrimenkullerini tapu dairesinden öğreniyor. Bu mal varlıklarının, örneğin arsanın, tarlanın da ederini o bölgedeki emlakçılar vasıtasıyla bir rapor haline getiriyor. Diyor ki değeri bu kadar ve bunları Hollanda hükümetine satıyor arkadaşlar. Şimdi olmaz demeyin. Hollanda hükümetinin Türkiye'de vatandaşlarımızın mal varlıklarını elde etmek için kullandığı avukatlar ve bu avukatların yasa dışı bir şekilde kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını ortaya çıkartıp bu belgeleri Hollanda'ya sattığının belgelerini ve bu avukatın yazmış olduğu raporu size okuyacağım. Olmaz demeyin, her şey oluyor arkadaşlar. Maalesef çok üzücü bir durum. Bakalım bu belgelerde neler var. Bir Türk avukatın çevirdiği bir filmi hemen sizlerle paylaşıyorum saygıdeğer izleyicilerimiz. Bakın. Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımız avukatın hazırladığı raporu bana gönderdi. Türkiye'deki avukat Hollanda makamlarına veriyor ve bu vatandaşımız da yargılanması sürecinde mahkemeden bu Türkiye'deki avukatın hazırladığı raporu alıyor ve bana atıyor. Bakın. Dosyasında sizden gelen belgeleri ve bilgileri dikkatlice değerlendirdim diyor avukat. Avukat diyor, Türk avukat. Bilgileri satan avukat. Bu değerlendirmenin akabinde sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için Kırşehir iline tekrar gidilerek Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarının tekrar kontrol edilmesini ve belediye başkanlığının imar servisi kayıtlarının incelenmesine karar verdim. Bunun üzerine avukat meslektaşımı Kırşehir iline gönderdim. Kırşehir ili Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gidilerek nöbetçi memura geliş sebebimiz anlatıldı. Tarihli raporumuza konu olan gayrimenkullerin tekrar kontrolleri yapıldı ve bu gayrimenkullerin adlı kişiye ait olduğu teyit edildi. Raporda herhangi bir yanlışlık olmadığı görüldü. Daha sonra bu kişinin, yani bizim Hollanda'da yaşayan vatandaşımızın diğer bir iddiası olan istimlak iddiasına değerlendirmek üzere Kırşehir Belediye Başkanlığı imar servisine gidildi. Raporda konu olan gayrimenkullerin imar durumları soruldu. Memur tarafından verilen bilgilere göre bilmem ne mevkii, kaç parselde bulunan, bilmem kaç metrekarelik gayrimenkulün
imar planında yeşil alan olarak planlandığı görülmüştür. Yani bu alan üzerinde gayrimenkul sahibinin herhangi bir şekilde bina ve benzeri yapı inşa etmesi mümkün değildir. Şu an için belediye bu gayrimenkulü kamulaştırmış değildir. Ancak ilerleyen yıllarda burasını yeşil alan yapmak üzere kamulaştıracaktır. Belediye tarafından kamulaştırma yapılırken iki şekilde yapılmaktadır diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ve devam ediyor, avukat diyor ki sonuç olarak bu gayrimenkullerin değerleri konusunda adlı kişi tarafından yaptırılan değer tespit raporlarının hiçbir inandırıcılığı yok diyor. Şimdi Hollanda'daki vatandaşımız şikayet edilince bu avukat tutuyor, o böl Kırşehir'deki bir emlakçıya diyor ki buranın değerini şu kadar yaz diyor. Yazıyor, alıyorlar belgeyi, mahkemeye veriyorlar. Mahkemede bizim bu vatandaşımız Hollanda'da itiraz edince tekrardan avukata Hollanda hükümeti tarafından bu yazı gönderiliyor. Bir daha bak diyor. Şimdi avukat burada açık bir şekilde bizim vatandaşlarımızın bilgilerini hukuksuz bir şekilde aldığını itiraf ediyor. Para karşılığı sattığını itiraf ediyor. Bu avukatın kim olduğunu biliyorum. Kırşehir Belediyesi'nin de bu işin içerisinde olduğunu biliyoruz. Yine Kırşehir Tapu Dairesi'nin de bu işin içerisinde memurlarının olduğu açık bir şekilde burada belirtiliyor. Kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bir şekilde, yasa dışı bir şekilde avukat gidip Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımızın gayrimenkul bilgilerini alıyor ve bunu Hollanda hükümetine satıyor. Bedava yapmıyor, para karşılığında yapıyor. Avukatın adını biliyoruz. Dosya bende. Ben bunun mağduru olan kişiyle röportajı yaptım, çektim bile. Bunu birkaç gün sonra burada bu ekranda sizlerle paylaşacağım. Tüm detayları bana anlattı. Bütün bilgiler bende belgeleriyle beraber mevcut. İşin enteresan tarafı bu vatandaşımız, Hollanda'da yaşayan vatandaşımız yargılandı Hollanda'da. 150 bin euro para cezası aldı. 5 yılda hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılıktan. Arkadaşlar size tek bir soru soracağım. Tek bir soru. Avrupa'da almış olduğunuz sosyal yardımlarla Türkiye'den herhangi bir ev alabilir misiniz? Bir tarla alabilir misiniz? Sadece sosyal yardımlardan bahsediyorum. Bu bir. İkincisi, bir avukat, Türk avukat vatandaşımızın, Hollanda'da yaşayan vatandaşımızın bilgilerini nasıl elde edip de satıyor? Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı, gayrimenkulü bulunan herkesin önümüzdeki günlerde yayınlayacağım bu çok özel röportajı takip edip izlemesini rica ediyorum. Bu işi nasıl yapıyorlar? Nasıl tezgah kuruyorlar? Hollanda hükümeti hangi fırıldakları çeviriyor? Buradaki avukatlar bu işi nasıl yapıyorlar? Hepsini tek tek Türkiye'deki avukatların yaptığı bütün işleri belgeleriyle beraber ortaya koyacağım. Evet değerli izleyicilerimiz, bizleri yurt dışından izleyen herkesin kanalımıza mutlak surette abone olmasını rica ediyorum. Yer yerinden oynayacak bu konu hakkında değerli izleyicilerimiz Türk adaletine tüm belgeler teslim edilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın ya da başka bir vatandaşımızın hiç fark etmez bilgilerini, belgelerini hangi memur, tapu memuru bu avukata verdi, bu avukat gidip nasıl aldı bunları hukuksuz bir şekilde Hollanda hükümetiyle paylaştı. Hiçbir avukatın böyle bir yetkisi yok. Hepsi baştan ayağa hukuksuz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler bu ekranda vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Benzer durumda olanlar varsa lütfen bizim mutlak surette sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar, bana yazsınlar ya da bu videonun altına mutlaka yorum yapsınlar. Ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Kendilerine döneceğim. Benzer durumda sıkıntısı olanlar lütfen bana ulaşsınlar. Değerli izleyicilerimiz, artık Avrupa gerçekten bıktırdı. Türkiye'deki bu ve benzeri avukatların yapmış olduğu hukuksuzluk da elbette yargı karşısında gereken cevabı alacaktır. Saygıdeğer izleyicilerimiz,
Türkiye'de evi, arsası, tarlası, parası vesairesi bulunan tüm vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Çözüm yolunu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım.